Afife Jale 1902 yılında İstanbul Kadıköy'de dünyaya gelmiştir. Annesi Metiye Hanım ve babası Hidayet Bey'dir. Afife aynı zamanda Doktor Said Paşa'nın da torunudur. Osmanlı'nın son döneminde okuryazar, kültürlü ve bilgi birikimine sahip bir aileden gelmektedir. Tahsilini İstanbul Kız Sanayi Mektebi'nde yapmıştır. Afife'nin tiyatro hayatını tercih etmesi konusunda ablası Behiye önemli bilgiler vermiştir. Buna göre çok şaşırdıklarını, bu kadar mazbut bir ailenin kızının tiyatrocu olmak istemesine hayretler içinde kaldıklarını belirterek durumu çok kızdıklarını ve görüşmeme kararı aldıklarını anlatmıştır. 1929'da besteci ve ud sanatçısı olan Selahattin Pınar'la evlenince ailesiyle barışmışlardır. Ancak Afife'nin annesi Metiye onu hiç bırakmamış ve turnelerde hep yanında olmuştur. Afife'nin ablası Behiye o yıllar Kastamonu'da olduklarını, sıkıntı çektiklerini, sonradan öğrendiklerini, kendisiyle görüşmedikleri için nerede olduklarını bilmediklerini belirtmiştir. İstanbul'a daha sonra Afife'nin ölümüne yakın dönmüş olduklarını da eklemiştir. Muhsin Ertuğrul'un aktardığından yola çıkarak bir taraftan 1. Dünya Savaşı'nın Anadolu'daki ortaya çıkardığı işgallerle başlayan bu anlamda bağımsızlıktan ve hürriyetten yoksunluk durumu, diğer taraftan da siyasi çalkantılar ülke içerisinde zamanla daha kuvvetli hissedilen yönetsel boşluk her anlamda güvensiz ve başıboş bir ortam yaratmıştır. Bu olumsuz atmosferden sanat yaşamı da etkilenmiştir. Söz konusu ortam sadece siyasi ve sosyal sıkıntılar, bozulmalar değil, aynı zamanda sanat ve kültürel tahammülün, toleransın da oluşmadığı görülmüştür. Türk tiyatrosunda Afife ile başlayan ilk kadın girişimleri işte bu türden bir belirsizlik ve katolik ortamda oluşmuştur. Farklı bir yaklaşımlarda da 1. Dünya Savaşı'nın oluşturduğu iktisadi zorlukların kadınlarda daha serbest bir ortam oluşturmuş olduğu, bu sayede kadınların devlet dairelerinde, okullarda, fabrikalarda, mağazalarda çalışmaya başladıkları ifade edilmektedir. Bu ortamda kadınların yaşamının pek çok alanında olduğu gibi sahneye de çıkabilecekleri düşünülmüş ve gelecekte olabilecekleri tahmin edemeyen Darülbedai hanımlar arasında talebe alınacağına dair ilan vermiş. Buna göre Darülbedai ilk defa 5 Türk kızı öğrenci olarak kabul edilmiştir. Bunların arasında Afife de bulunmaktadır. Afife'den başka Beyza, Mebdua, Refika, Behire 10 Kasım 1918 tarihinde yapılan sınavı geçerek Darülbedai'ye kabul edilmişlerdir. Bu dönem tüm zorluklara karşın bir Müslüman Türk kadınının sahne sanatlarında var olması son derece önemli bir gelişmedir. Bu süreçte sınavda başarı elde ederek Darülbedai'ye kabul edilenler arasında ancak Afife ile Beyza devam eden öğrenciler olmuşlardır. Bu hanımlar içinde ilk defa mümessiliye terfi eden Afife'nin mülazım artist olarak görevlendirilerek 500 kuruş aylık alması kararlaştırılmıştır. Afife Darülbedai yıllarında 15 yaşındadır ve bir sene boyunca bazı eserlerinin provalarında bulunmuştur. Bir süre sonra sahneye çıkarılmadığı için kurumdan ayrılmak zorunda kalmıştır. Afife'nin Türk kültür hayatında sahne sanatlarındaki ilk görevinin 8 Aralık 1918'de Refika'da 6 lira aylıkta suflör yardımcılığının atanması ile başladığı bilinir. Afife bir yıl provalarda çalışmış ancak sahneye çıkarılmamıştır. Ardından 17 Nisan 1919'da başlayan Yusuf Ziya'nın Binnaz adlı oyununa gene suflör olarak çalışmaya başlamıştır. Afife bu şekilde Darülbedai'de sahneye ayak basan ilk Türk kızı olmuştur. Fakat Eylül 1919'da Reşat Rıdvan Bey'in adapte etmiş olduğu Tatlı Sır adlı piyesi temsil edilirken Perihan Hanım ise küçük bir Türk kızı, bu eserde gerek yaş gerek önem dolayısıyla ufak bir rolde görev almıştır. Bu küçük Türk kızı 1920 senesinin ilk aylarında temsil edilen Üvey Kardeşler piyesinde rol almış fakat ardından sahneye devam etmemiştir. İlk oyunundan sonra Tatlı Sır oyununda da sahneye çıkan Afife yine bu dönem Hüseyin Suat'ın Yamalar adlı oyununda ilk defa Jale Takma adıyla Kadıköy'deki Kışlık Apollon Tiyatrosu'nun sahnesinde oynamaya başlamıştır. Afife bundan sonra Afife Jale olarak anılacaktır. Afife bu yıllar sık sık resmi cezalara uğramıştır. Yamalardaki Emel rolünü oynayan Eliza Binemençiyan'ın o sırada Darülbedai'den ayrılması üzerine bu role Afife seçilmiştir. Afife Jale'nin ilk oyunundan sonra sıklıkla Apollon Tiyatrosu'ndaki odalık oyununda oynarken de gene alına konulduğu ve ancak makine dairesinden kaçırılarak kurtarıldığı bilinmektedir. Bu dönem yaşanan tüm bu gelişmeler üzerine Afife Jale'nin bu öncülüğünü alkışlayan bazı ileri gelen kimseler polis müdürü Tahsin Bey'in bu işe göz yummasını sağlamışlardır. Yaşanan gelişmeler Türk tiyatro sanatının geçirdiği tarihsel süreci anlamak açısından ayrıca önemlidir.